günlerden pazar sizlere kontak lens hakkında bilinmesi gerekenlerle ilgili bir sunu yapacağım. Beni dinlediğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Ben Doktor Hüseyin Engin Soy. Kontak lens hakkında bilinmesi gerekenlerle ilgili halkımızı, hastalarımızı aydınlatacağız. İnsan gözü tabiatın en güzel ödüllerindendir. Dünyaya açılan pencere, insan vücuduna tutulan bir aynadır. Kontak lensler bu kıymetli organ ile uyumlu olduğunda görmeyi kaliteli kılan, optik, estetik ve tedavi amaçlı olarak kullanılabilen ileri teknoloji ürünü geçici protezlerdir. O yüzden bu protezlerin mutlaka bir göz hekimi tarafından uygulanması gerekir. Özellikle bunları hastalarımıza küpe olmasını istiyoruz. Kontak lensler göz yüzeyinde yer alırlar. Saatler hatta günler boyunca gözün özellikli ve değerli dokuları ile sürekli temas halindedirler. Optik açıdan kullanımı rahatlığı açısından avantajlı olan bu birliktelik olumsuz etkileşimlere de neden olabilir. İnsan vücudunun ve gözün kendisini dış etkenlerden koruyacak doğal savunma sistemleri vardır. Kontak lenslerin uygun kullanılması bu savunma sistemlerini zayıflatabilir. Kontak lensler göz doktorlarının önerdiği kurallar dışında kullanılırsa savunma sistemlerinin etkinliği azalır ve yok olabilir. Çeşitli enfeksiyonlar, bunlar bakteri, virüs veya mantar olabilir. Hem hastanın hem de hekimin amacı yaşam boyu problemsiz kontak lenslerin kullanılabilmesidir. Bunun sağlanması için bazı şartlar gereklidir. Kontak lens muayene ve uygulamasının göz doktoru tarafından yapılmalıdır. Bu özellikle bunun altını çizmek istiyorum. Kontak lens kullanıcısına kontak lens konusunda yeterli eğitim verilmesi gereklidir. Ellerin ve kontak lens kaplarının temizliği çok büyük öneme sahiptir. Kontak lens kullanımı doktor tarafından düzenli olarak denetlenmelidir. Kullanma sıklığı ve gözde kalma süresi doktor tarafından belirlenmeli, titizlikle uygulanmalıdır. Kontak lens muayenesinde göz doktoru gözün rutin bir muayenesini yapar. Ek olarak gözün kontak lens kullanımı için uygun olup olmadığına karar vermek için testler uygular. Göz kontak lens kullanımı için uygun değil ise iki seçenek vardır. Tedavi sonrası kontak lens takabilecek durumlarda özellikle önce tedavi uygulanır. Kontak lens kullanımının uygun olmadığı durumlarda kontak lens takılması yasaklar. Göz kontak lensi için uygun ise hastanın gözünün özelliklerine göre en uygun kontak lens tipi ve değişkenlerinin en uygun ölçüm değerleri belirlenir. Göz hekimi dışında hiç kimse göz ya da kontak lens sisteminin bütünüyle değerlendirilemez. Göz hekimi kontak lens muayenesi ve takibi yanında gözün yıllık ve gerekirse daha sık rutin muayenesini yapar. Ortaya çıkan değişiklikleri ve sorunları tespit eder. Uygun düzenlemeleri yapar. Hatta gerekirse kontak lens kullanımını bıraktırır. Böylece hastalarda erken teşhis ile hastanın göz sağlığının geriye dönüşsüz olarak kaybetmesini engeller. 5193 nolu kanun hastanın sağlık hakkını vurgular. Kontak lensler sadece göz hekimi tarafından uygulanır.
kullanılabilir. Sadece göz hekiminin verdiği reçete ile alınabilir. Sadece göz hekiminin yazdığı içerik geçerlidir. Kontak lens satanlar benzeri adı altında başka kontak lens satamaz ve öneremezler. Tıp ve hukuk kuralları dışında temin edilen kontak lensler göz doktorunun bilgi süzgecinden geçtikleri için uygun lens seçimi uygulaması, hasta eğitimi ve kontrol basamaklarının çok önemli eksiklikler içerecek. Bunu yapanlar için hukuki ve vicdani yükümlülükler getirecektir. 5193 sayılı optisyenlik hakkında kanun yönetmenliği ise madde 25B optisyenlik müessesinde reçetesiz her türlü kontak lens satılması ve her türlü kontak lens uygulanması ile ilgili alert bulundurulması yasaktır. Eğitim kontak lens uygulamasında vazgeçilmezdir. Ellerin kontak lens kaplarının temizliği çok büyük öneme sahiptir. Bunlara oldukça dikkat etmemiz gereklidir. Evet, göz sağlığımızı korumak için dediğimiz gibi ellerimizin ve kontak lens kaplarının hijyen olması gerekmektedir ve bunlar usulüne uygun takıp çıkarılması gerekmektedir. Bu konuda halkımızın dikkatli olması gereklidir ve göz hekimi dışından tedarik edilmemesi gerekir. Çünkü internetten alınan pek çok lenslerde körlükle sonuçlanabilen vakalar görmekteyiz. Bu konuda halkımızın çok dikkatli olması gereklidir. Çünkü kontak lens göze uygulanan bir protezdir. Nasıl ki diş protezlerini ve diğer protezleri ilgili uzmanlık alan kişiler kullanmakta. Bu konuda da yetkili olan mutlaka göz hekimleri olmalıdır. Hijyen dediğim gibi çok önemlidir. Zaman zaman göz lens kabında üretilen enfeksiyonlardan Pseudomonas aeruginosa gibi ciddi enfeksiyonlara sebep olabilen ve göz kayıplarına neden olabilen pek çok vakalar görmekteyiz. O yüzden önce kendi sağlığımızı, sonra da hastalarımızın sağlığını korumak hepimizin boynunun borcu olduğunu düşünüyorum. Beni dinlediğiniz için sizlere teşekkür ederim. Hepinize sevgi, saygılar sunarım. Gelecek yayında tekrar buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın.